Karatay Sözü YouTube kanalımıza hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz. Şimdi kış aylarına giriyoruz. Efendime söyleyeyim. Kış aylarında ne olur? Kış aylarında sık sık grip oluruz. Sık sık nezle oluruz. Sık sık hastalanırız. Neden? Onu anlatmaya çalışıyorum. Her türlü grip olabiliriz. Senelerden beri yeni bir şey değil. Yani korona modası çıktı ya, onun için söylüyorum. Sanki korona çıktı, başka hiçbir hastalık kalmadı, öyle mi? Yok böyle bir şey. Veya vurulan sıvılar da artık gösterildi ki bu hastalıkları hiçbirini önlemiyor. Onun için her sene yapılıyor. Şimdi 3 ay önce veya 2 ay önce yok efendim yeni bir virüs çıktı, varyant çıktı. Onun için mutlaka aşı yapılması veya kola sıvı vurulması lazım diye tekrar propagandalar başladı. Endüstrinin keyfi için. Endüstri efendim öyle arzu ediyor. Öyle fetva verdiler efendim. Ta Amerika'dan Bill Gates öyle fetva verdi. Halbuki şimdi şu sırada ki virüsler, yani virüslerin özelliğinden bahsetmek istiyorum. Virüsler canlı bir ortamda yaşarlar. Yani hücre içine girmeleri lazım. Bunu herkes bilir. Hekimler de bilir. Efendime söyleyeyim, aşıların efendisi de bilir. Bilmem şey. Ve hücre içine girdiği zaman her hücre değişiktir. Yani benim hücrem başka, işte kamera lady Ayşe'nin hücresi başka, annelerimizin hücresi başkaydı. Ali'nin ayrı, Veli'nin ayrı. O hücreye girdiği zaman virüs, o hücrenin içindeki maddelere, kodlara göre kendini değiştirir ve korur. Yani virüslerin, grip virüslerinden bahsediyorum. Bakın, grip virüslerinden bahsediyorum. Bunlar o hücreye göre kendini ayarlar ve kendini korur. Bunların dünya kurulduğundan beri hayatta kalmalarının en önemli sebebi bu kılıf değiştirmeleridir. Şimdi varyant diyoruz efendim. Yeni varyant çıkmış da efendim 3 ay önce. Ona efendim sıvı gelecekmiş. O varyant 3 ay önce çıktı ya. Şimdi şu sırada da kılıf değiştiriyor. Başka bir varyant. Şu sırada ben konuşuyorken virüsler devamlı kılıf değiştiriyor. Bunu söylemek istiyorum. Şimdi grip virüsleri ne? Üst solunum yollarında, ağzımızda, burnumuzda, akciğerlerimizde olan virüsler var. Bunlar rinovirüsler diyoruz. Rinovirüsler en aşağı yüzlerce var. 400 tane var tipi ve biz bunlarla birlikte yaşıyoruz zaten. Ayrıca influenza virüsleri influenza A, influenza B, influenza C virüsleri var. Bunlarla da biz birlikte yaşıyoruz. Bunlarla biz yaşamasını bilmemiz lazım. Yani yaşamamızı birlikte simbiyoz olarak yaşamaktayız. Onun için vücudumuz, yine oraya geliyoruz. Direncimiz güçlüyse, hücrelerimiz sağlıklıysa bunların hastalanmasına, vücudu hasta etmesine vücut zaten izin vermiyor. Hücresel bağışıklık diyoruz biz buna. Hücresel bağışıklık olması lazım. Yani biz birlikte yaşadığımız virüslerle dans etmesini öğrenmek mecburiyetindeyiz. İngilizlerin çok güzel bir lafı vardır. Fırtınadan kaçmayacaksınız diyor. Fırtınada dans etmeyi öğreneceksiniz diyor. Biz de bu virüslerle birlikte dans edeceğiz efendim. Direncimizi yükselteceğiz efendim. Onu anlatmaya çalışıyorum. Tabii direncimizin yükselmesi de nasıl olur? Yine stresten uzak duracağız, rahat uyuyacağız, temiz havada yürüyeceğiz, bol oksijen alacağız, ağzımızı kapamayacağız efendim. Ben Türkiye'de yoğun bakımı kuranlardan kişiyim. Kaç hastanede yoğun bakım kurdum. Ve yoğun bakımlarda biz enfeksiyon komitesinde çalışıyordum ve enfeksiyon komitesinin başındaydım. O halde yoğun bakımlarda her türlü girişim, damara gir, işte serum ver, sonda tak veya vesaire bunların hepsinin için ne yapmamız lazım? Hiçbir zaman maske takmadık. Hiçbir zaman maske takmadık. Maske ne zaman taktık? Anjiyo yaparken, pil takarken bir kardiyolog olarak veya cerrahları biliyorsunuz. Cerrahi müdahaleler sırasında bunlar yapılıyor. Yani normal bir kişinin, sağlıklı bir kişinin sokakta maske takması en tehlikeli. Yüzlerce bunu gösteren araştırma çıktı ve yayınlanıyor. Bu maalesef konuşulmuyor. Korkmayalım diye söylüyorum. Çünkü
Virüsler hakikaten vücudumuzda var. Vücudumuzu güçlendireceğiz. Onlarla dans etmesini öğreneceğiz efendim. Bunu söylemeye çalışıyorum. O halde tekrar şimdi kış ayı geliyor ya, ne yapacağız? Hakikaten C vitamini çok önemli. Domates suyu, şimdi şu sırada domates alınıp domates suyu çok önemli. İçilebilir. Turşu suyu, daha önce turşu suyunun faydalarını konuştuk. Tabii en başta da kelle paça geliyor, kemik suyu geliyor efendim. Eğer boğazımızda ve ağzımızda hafif bir yanma olduğu zaman ev sirkeli suyla gargara çok önemli. Bikarbonatlı suyla gargara çok önemli. Kristal kaya tuzlu suyla gargara ve buğu yapma çok önemli. Çünkü virüsler efendim alkali ortamda yaşayamıyor. Alkali ortam, hücrelerimiz alkali olduğu zaman, yani pH 7,5'un, idrarımızdaki pH 7,5-8,5 olunca virüsleri vücut öldürüyor. Yani hücreye girip yaşayacaklar ya, yaşayamıyorlar, çoğalamıyorlar, yayılamıyorlar. O halde hakikaten vücudun alkali olması da çok önemli. Tabii beslenme de doğal olarak yağlar ile, sağlıklı yağlar, sağlıklı proteinler. Kelle paçayı sık sık çocuklarımıza lütfen alıştıralım. İçemeyenlere kemik suyunu şey yapabiliriz. Kemik suyu nasıl yapılır? Kitaplarımda hepsini anlatıyorum. Korkmayacağız. Kış aylarında en çok turşu suyu içilir efendim, Osmanlı'dan beri. Bizim turşu sularımız o kadar, turşunun kendisi değil, bakın suyu çok önemli. Çünkü turşu suyunda her türlü mineral var, her türlü vitamin var. Ve her türlü mineral var. Bunlar çok önemli. Hücrelerimizin direncini artırmak için. Bizim virüslerle, grip virüsleriyle birlikte yaşadığımızı unutmayın efendim. D vitamini de çok önemli. Kola vurulan sıvılardan 1000 kat daha kurtarıcı D vitamini. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Turşu susuz kalmayın efendim. Peki kış aylarında ne yapacağız? Kış aylarında kalabalığa girmeyeceğiz. Yani 16. yüzyılda, bakın 16. yüzyılda Sabuncuzade Şerefettin Efendi'nin Cerrahname diye bir kitabı var. Burada ne diyor biliyor musunuz? Aynen bu lafları söylüyor. Diyor ki, kalabalığa girme. Yani grip olanlar için konuşuyoruz. Nezle olanlar için konuşuyoruz. Soğuk algınlığı dediğimiz o kişiler için konuşuyoruz. Kalabalıktan uzak duracağız. Çünkü kışın artmasının sebeplerinden biri kapalı mekanlarda, kapalı ortamlarda burun buruna oturmamız. Onun için kalabalığa girmeyeceğiz. 2, ellerimizi yıkayacağız. Biz bunu senelerden beri söylüyoruz. Bakın, ellerimizi yıkayacağız. O güzel tırnaklarımızı keseceğiz, tırnaklarımızı boyamayacağız. O tırnakların boyasının altında virüsler, bakteriler, her şey yerleşiyor. Onu şey yapacağım. Ondan sonra eğer hastaysak, hapşırıyorsak, burnumuz akıyorsa evden çıkmayacağız, kalabalığa karışmayacağız. Kendimizi dinlendireceğiz, bol su içeceğiz. İyi su içeceğiz, sağlıklı su içeceğiz, sağlıklı tuz yiyeceğiz. Dinleneceğiz, istirahat edeceğiz. Bunları söylemek istiyorum. Hemen ilaçlara saldırmayalım diyorum efendim. O halde kalabalığa girme, bir daha söylüyorum. Açık havada yürü. Sakın kapalı mekanlarda kışın çok kalmayalım. Mecbur kaldıkça girip çıkalım ve de çok temas etmeyelim. Elimizi iyi yıkayalım. Herkese sarılıp öpüşmeyelim efendim sokaklarda. Bunlar çok önemli. Çünkü virüsler canlı ortamda yaşar. Yani hiçbir virüs market plastiğinde yaşamaz. Hep korkutuldu ya insanlar. Korkmayın diye söylüyorum. Yani alışveriş yapıyoruz. Efendime söyleyeyim, marketlerden gelindi, onlar dışarıda bekletildi vesaire. Bunlar hepsi hikaye, hepsi yalan. Onun için korkmayın, rahat olun, sevecenli olun. Bol oksijenden uzak durmayın. Bakın, sodyum bikarbonat çok önemli. Hem vücudu alkali kılıyor, hem de karbonatın O3 diyor ya, oksijen sağlıyor bütün şeyleri, hücrelerimizin en diplerine kadar. Oksijen sağlanan bir vücutta, oksijenli bir hücrede virüsler ölür efendim. Alkali de, bir daha söylüyorum, virüsler ölür efendim. Onun için korkmayacağız. Ellerimizi çok iyi yıkayacağız. Ellerimizi ağzımıza, burnumuza götürmeyeceğiz efendim. O halde iyi bir kış diliyorum. Sağlıklı bir kış diliyorum. Kanuni Sultan Süleyman, yani Muhteşem Süleyman'ın bir sözüyle bitirelim. Hastalanıyor. Koskoca Muhteşem Süleyman ve hiçbir şey yapılmıyor. Şiri pençesi var ve de hastalığı var olarak. Diyor ki nefes alamıyor. O halde diyor ki, halk içinde muteber bir nesne yok. Devlet gibi. Olmaya devlet cihanda.
bir nefes sıhhat gibi. Yani bir sağlıklı bir nefes alayım keşke diyor. Bu kadar diyor sultan olacağıma, devlet olacağıma. O halde çok önemli. Sağlığınızı koruyacaksınız efendim. Oksijeninizi unutmayınız efendim. Sevgiler, saygılar diliyorum efendim.